Merhabalar Başak ve yükselen burcu Başak olan sevgili arkadaşlar. Evet, yeni haftaya giriyoruz ve bu haftada toprak elementlerini ilgilendiren önemli hem toprak üçgenlerimiz olacak. Güç veren, destek veren, altyapısı sağlam olan konularda yürümek, önemli kararlar almak, imzalar atmak için güzel bir haftadayız. Haftanın ilk 2 günü pazartesi, salı efendim. Biraz koşulların oynak olduğu, her an bir şeylerin değişebileceği, bize böyle çok güvenli gibi gözüken ama altında belki biraz kaygı yaratan durumlarla karşılaşabiliriz. Bu nerede olur efendim? Pazartesi, salı ilişkileriniz gündeminizde. Özel hayatınız, işle ilgili konular, herhangi bir müdürle, amirle, iş ortağınızla böyle bir görüşme, konuşma durumu. Çok da güzel bir pazartesi, Merkür Jüpiter üçgeni var. Bu geçtiğimiz haftalarda bir kere kesinleşti. Şimdi Merkür retro olarak bunu yaptığı için mesela ilişkiler, özel hayat, aşk hayatı, eskilerden gelen telefonlar, ilişkiler yönünden yükselen Başaklar bu hafta şanslı. Evet, önemli bir süreç olabilir. Hatta yükselen Başaklar sadece bu hafta değil, önümüzdeki bir ay boyunca ilişkiler açısından en şanslı, en kararlı, en belirleyici sonuçlar alacak burcu efendim. Şimdi haftanın ilk 2 günü söyledik. Güzel haberler gelebilir. Bu arada sadece haber olarak düşünmeyelim bunu. Önemli fikirlerimizi açıklamak, duyurmak, seyahat veya mesela ticari konular için çok güzeldir. Bu günü değerlendirmek, önemli konuşmalar için de kesinlikle tercih edin. Harika bir pazartesi. Özellikle ortaklı işler için. Bunlar birazcık böyle sanki ortak diyoruz ama aile içindeki durumlar, mesela anlaşmazlıkları işte el sıkışarak sonlandırmak, mesela anlaşmaya bağlamak gibi aile yapılarıyla da alakalı olabilir. Salı günü biraz dikkat diyoruz. Önemli konular, anlaşmalar için özellikle öğleden sonra koşullar zor, gelişebilir. Ay Neptün'le kavuşacak. Güneşin karesi falan var. Dediğim gibi biraz önce imza mı atacaksın, karar mı vereceksin, işte tapuya mı gideceksin vesaire. Bunlar için salı günü kullanmazsak daha iyi gibi. Çünkü yanılma payı yüksek. Siz de bir çünkü değişken element burçsunuz. Efendim çarşamba, perşembe işte sizin için biraz önce bahsettiğim evraklı, resmi yerler, resmi daireler. Bunlar gündeminizde olabilir. İşte ödemeler olabilir. Hiçbir şey olmasa da hani cebimizden para çıkar şöyle, veya mevcut bir plan, bir program yapılabilir. Ödeme planı mesela, yeni bir takvim oluşturulabilir. Malum sene sonu. Bu 2 gün böyle çalışacak. Hatta güzel de bir 2 gün. Bilhassa Perşembe günü hem güzel, diğer yandan da biraz kaygı da verici bir durum var. Uranüs-Venüs karşıtlığı var çünkü. Orada ani gelişebilecek bir takım gerginliklere de işaret ediyor. Kimden? Bu anlaşmaya çalıştığınız kişiler olur. Kardeşiniz, yakın çevrenizdeki insanlarla olabilir. Bir seyahat planı yapmışsınızdır. Orada ani bir değişim söz konusu olur gibi durumlar söz konusu olabilir. Evet. Efendim şöyle devam ettiğimizde şimdi önemli, bizim için en önemli bu haftanın ve Başaklar için aslında destek veren günü Cuma. Şimdi Cuma günü Güneş artık Oğlak Burcu'na geçiyor ve hayatımızdaki temel konuları hayata geçirecek artık. Çok daha ciddi, çok daha kararlı ilerleyeceğiniz bir süreç. Üstelik toprak elementine geçtiği için Başak burçlarına destek veriyor. Herhangi bir yatırım, yeni girişimler, işte belki borsa gibi yine para dinamiklerini ilgilendiren alanlar, hisse senetleri, tahviller işte veya diğer yatırım araçlarıyla ilgiliyseniz. Bakın çok güzel destekleyici bir gün. Çünkü hem ayın Güneş'e, Merkür'ün aynı zamanda Jüpiter'e ve Güneş'le de Merkür zaten birlikte önemli konuların altını şöyle belirgin bir şekilde bence sabitleyebilirsiniz. Oldukça destek verici. İkinci konu burada aşk hayatıdır. Yeniliklerdir. Biraz daha böyle hayaller, hayal gücü, yaratıcılığınızı çok güçlendiren bir kere. Bir gün aynı zamanda da mesela tanışmayanlar için belki yeni bir tanışma, eski ilişkilerin tekrar gündeme gelmesi gibi konular gündemde olacak. Aşk hayatı full yani bu hafta sevgili Başakların. Ve cumartesi
Cuma ve cumartesi ayda Boğa burcunda zaten gökyüzü sizi oldukça destekliyor. Bu arada ama cumartesi günü ani bir şeyler olabilir. Ay Uranüs'le kavuşum yaptığı bir gündeyiz sonuç olarak. Venüs'ün de karşısından geçiyor. Cumartesi günü ilişkilere dikkat derim ben sevgili Başaklar. Çocuklar, onların hayatı, özel ilişkiler, para, özellikle parayla ilgili konulara biraz daha dikkat etmenizi tavsiye ederim efendim. Şöyle bir daha haritamızı açalım. Aynen. Bunlara dikkat edin. Ama seyahat ettirir, kısa yolculuklar yaptırır, uzun vadeli planları da hayata geçirir. Pazar günü ise enerjimiz tamamen değişiyor. Ay ikizler burcunda olacak pazar günü ve sizin hayatınızın tepe noktasından geçiyor. Aslında geceyi gündüze çeviriyor, günü geceye çeviriyor. Nasıl diyelim? Işıkların yer değiştirdiği gün diyebiliriz. Hani biraz bir şeylerin arka planda olan kolların daha doğrusu öne çıktı diyelim. Hani öyle adlandırırsak eğer önemli olabilir. Önemli görüşme, konuşmalar, kararlar almak için bu arada çok güzel bir gün pazar günü. Bolca bilgi ve iletişim trafiği içerisinde olabilirsiniz. Yönetici gezegeniniz de Merkür ve retro ve Merkür burayı mesela bir iş teklifi, eski bir işe çağrılma gibi konular tekrar veya yanınızda çalışan insanlarla bir daha irtibat kurma gibi benzeri doğum haritasıyla kesinlikle ilgili ve bu süreç dediğim gibi bir ay sürecek. Önümüzdeki bir ay Başaklar için önemli gerçekten. Önemli kararlar geliyor gibi duruyor. Sevgili Başaklar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşmek üzere.